Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Instagram TV ekranlarına ve Sherlock Holmes'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sherlock Holmes. Garip oldu. Neyse, burayı kesmeyeceğim. Efendim, kaldığımız yerden hikayeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Sherlock Holmes'un gençliğini oynuyoruz. Ve Sherlock Holmes'un annesi Violet Holmes'un aslında ana hikayedeki temel nokta. Violet Holmes'un o ölümünü araştırdığımız bir hikaye var. Annemizin gizemli bir ölümü var ve bu gizemli ölümün ardında kim var? Bir katil kim? Olay nasıl oldu? Olay örgüsü nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu öğrenmek için de Cordona denilen yerdeki eski evimize, malikanemize gelmiştik. Bu tabii ki bu bölgeye geldiğimizde bu bölgede farklı olayları da yavaş yavaş çözmeye başladık. Farklı cinayetler, farklı olayları da çözmeye başladık ve her çözdüğümüz cinayet bizi geçmişimizle ilgili bir şeyleri hatırlatacak bazı anılara götürdü. En son kardeşimiz Mycroft da buraya gelmişti, hatırlarsanız. Abimiz Mycroft'un da gelmesiyle birlikte bir önceki anı, yani yepyeni bir anıyı daha hatırlamıştık. Şu iskelete tıkladığımızda, bu kapımızın önündeydi bu kargo. Bunu açtığımızda buna benzer ve bunun benzeri sanat eserlerinin evimizin bir yerinde olduğunu hatırlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden hikayeye devam edeceğiz efendim. Sizlerden ricam, artık finaline çok yaklaştığınızı düşündüğüm bu oyunda videoyu beğendiğiniz takdirde lütfen alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Şimdi biz buna dokunduğumuzda eskilere gittik, anılara gittik ve anılarda şöyle bir yer vardı. Onu gördük. Bakın, burası kapalı. Bir tane çerçeveli bir oda vardı. Çerçevenin yanında bir oda. Burası mıydı? Biz en son bir anıyı hatırlayarak bu kapıdan içeri girmiştik, hatırlarsınız. Şu şey olabilir bu arada. Alt taraf olabilir. Böyle bir tablo çıkmıştı ortaya. Aynen, sanırım buydu. Hoppa. Evet, bakın tam burası. Parçalanmış hatıra. Şimdi bu kapı açılmayacak. Another one. There must be something important behind it. Aynen, bunun arkasında önemli bir şey var. Ve şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Hoppa. Tahta düz, pürüzsüz. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Bakalım neymiş bu? Kadın balık kuyruğu It was a gizem. giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Antika bir şey gelmiş. Annemizin galiba. Ona bakıyormuşuz şaşkınlıkla. Kuru, iskelet, taş. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Bakın şu bahçede az önce kutunun içerisinde Your olan memory's better than mine. iskelet. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Şu an geçmişi hatırlıyoruz. Ne vardı o gün? Ne olup bitiyordu diye. Hop, aile bireyi, kadın, It was my mother. annemiz. She asked what I thought of the artifact. You were really Annemiz aynı zamanda bir concentrating eser and holding koleksiyoncusu. something in your hand. Alet, cam, gözlem. I Büyüteç inspected it mi? with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a Deniz fake. kızının şeyi. And so it was time to iskeleti. smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. İşçiler The yüksek workers sesli took the konuştular, artifact and gelmişler. placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the Annemiz details. sahte koleksiyon mu? Yani This sahte mermaid ürünleri helped me to koleksiyonu learn mu that. yapıyormuş? Garip bir ad. Bu nasıl bir zevk lan? Hoppa, bakın oranın engeli ortadan kalktı ve artık yes. girebiliriz. My mother's Evet, annemizin She was an stüdyosu. authenticator and this was her cabinet of curiosities. Bak, I eserlerin never saw the point. What does it sahte matter veya if some gerçek olup artifact is olmadığını real or not? araştırıyormuş It annemiz. still exists. Olur mu lan öyle şey? John, saçmalama. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Harbi ha. Adam üstünü boyamış resmen, bir de diyor ki bu gerçek. Salak. Rahat battaniye. I remember this cozy blanket. It was perfect for
Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Pekala. Bakalım buralarda neler var. Oo, tıklanacak çok The şey var. so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the Hayda. mummy of a man. Aa, diploma falan var lan burada. Yırtılmış bir diploma. Antika dolabında bulunan yırtık bir diploma bu. Biri bilerek yırtıp parçalara ayırmış. Birleştirip çevrildiğinde diplomada şöyle yazıyor. İsviçre, Cenevre Üniversitesi Rektörlüğü adına Bay Otto Richer'ın yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği bütün testlerden geçtiği kaydedilerek bu tıp doktoru diploması ekteki tüm hak ve imtiyazlarla kendisine verilmiştir. Clearly, it was deliberately Tıp diploması. Otto Richer, annemizin son zamanlarında onun tedavisinden sorumlu doktor. Ölen annemizin. The Tulpa. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Peki. Bu neymiş? Otto Richer'ın şahsi notları, annemizin doktorunun. Bayan Holmes oldukça ilginç bir hasta ve teorilerimden bazılarını denemek için ideal bir denek. Onu zihinsel hastalığına neden olan travmatik duruma tekrar sokmaya çalışacağım. O anı tekrar yaşamanın zihnine olanlara kucak açma, kabul etme ve kendini iyileştirme şansı vereceğine inanıyorum. Hipotezime güveniyorum. Sadece kanıtlamam gerekiyor. Ek olarak Holmes ailesinin diğer üyelerinin de yanında olduğum için şanslıyım. İster ehliyet, ister rahatsızlık olsun, psikolojik özelliklerin kalıtımsal tarafını da inceleyebileceğim. Bütün aile üyelerinin nadir görülen bir yüksek zekaya sahip olduğu şimdiden ortada. Görünüşe göre annenin rahatsızlığı en küçük çocuk Sherlock'un zihnini etkilemeye başlamış. Büyük oğul aşırı korumacı olduğundan ötürü düzgün bir tıbbi inceleme yapamasam da çocuk John adında hayali bir arkadaş biçiminde halüsinasyon görüyor gibi duruyor. Evet, John'un halüsinasyon olduğunun bir başka kanıtı. Otto'nun kardeşinden gelen mektup. Doktorun kardeşinden Bay Otto'ya, doktora gelmiş. Sevgili abim, yakın zamanda Cordona'ya geldiğini duydum. Beni görmeye mi geldin? Fikirlerimiz hep çatışsa da akşamları yaptığımız sohbetleri özlüyorum açıkçası. Cordona'da çok güzel yeni bir sanat galerisi açıldı. Her perşembe oraya gidiyorum. Orada buluşalım. Ayrıca Klaus'u arama. O ismi geride bıraktım. Klaus? Bu ne? Harry Potter'daki The full satranç plate armor of Sir bölümündeki şey Robert mi? Swanford. I was Vezir mi? told my father won it in a wager. Armor is taşı. armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Tüh. Pekala, şimdi It's a pity how many amazing things are missing from this room. bu geçmişten bulduğumuz bir şey. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Tüh. Bu neymiş? 1852 Bingley, West Batı 1852, Yorkshire. Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Şuna bakmadım. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on Hiç their helmets. araştırmadan bu böyleymiş, bu şöyleymiş diye yutturmaya çalışmışlar lan hep. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best.
I'd be upset if he fell into the wrong hands. Oo, burada 5 parça bir şey bulacağız. Yargıçtan mektup. Sevgili Bay Holmes, özel meselemle ilgili yardımınız için teşekkürlerimi kabul edin lütfen. Açık gözünüz ve keskin zekanız olmasaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Emin olun ki yollarımız tekrar kesişirse minnettar bir arkadaş olarak sizi karşılayacağım. Yargıç McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Luciano Officer Palacio. Luciano J. Placido. Luciano Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Peki. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. Vurak kırak açak ya. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Isparta halısı. Ah, şuna bakmadık. Carefully opened. Dated 24th of April 24 Nisan 1869. 1869. Bay Mycroft Holmes. Bu Cordona Belediyesi tarafından Bayan Violet Holmes'un ölümü hakkında Dr. Otto Richer'ın mahkemesine yargıç McDougall'ın bakacağını size bildirmek için yazılan celptir. Kapalı duruşma yapılması talebinizce kabul edilmiştir. Dr. Richer'ın mahkemesinde savcılığın ana tanık olarak sizi çağırdığını tarafınıza bildiriyoruz. Sayfanın arkasında yazılı tarihlerde Cordona Ceza Mahkemesi'ne gelmeniz I'm starting to gerekmektedir. remember something. Watkinson and Holman Chapter One. Aa, güzel bir şey. Sherlock göndermesi. Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. He always acts so serious. Güzel Sherlock gönder. but then Oyun reads kendisine tripe gönderme like yapmış. this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Güzel kendine gönderme. Şimdi şu çekmeceyi nasıl açacağız? Kaldı mı ya hiçbir şey? It's a pity how many amazing things are missing from this room. Sanırım kalmadı ya, her şeye baktım. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't Tamam noticeable. tamam dur. Çık onunla. Ha. Şimdi... Zihin sarayı anne sevgisi. Şüpheli psikiyatrist. Mycroft Dr. Otto Richer'ın yöntemlerini beğenmedi ve ona güvenmedi. Aynen öyle. Annemizle ilgili. Bunları bağlayamıyorum. Vaka defteri. John Mycroft'un antika dolabındaki çekmecesini açıp açamayacağımı sordu. Yıllardır o dolabı hayranız. Çocukken bir sabah John'la Mycroft'u gizlice izleyip çekmecenin anahtarı nereye saklanacağını bulmaya çalıştık. Sabah erken ilk adımlar. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Hole mi gitti? When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days.
Bakalım Mycroft anahtarı nereye sakladı? Manzara ilk. Hoppa. The painting on the wall was slightly at tilt. He stopped and straightened it. Sonra buradan ilerlemiş. Tabloyu düzelttikten sonra. Şömine. Odun, ateş, çatırtı. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Dur be oğlum. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Aha. Şöminede olabilir mi? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Aha. I think İşte this is what we're burada. looking for. Anahtarımızı bulduk. Gidip çekmecemizi açalım. Araştırmacı kimlik hocam. Araştırmacı kimlik. Her zaman iş yapar. We made it. So what's there? Bu ne, şampanya mı? Viski. Single malt whiskey, Mycroft's favorite. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Single malt whiskey. Gifted by Queen Victoria herself. Wow, kraliçeden. Yarım şişe kaliteli single malt whisky. Mycroft'un en sevdiği içki bu. Antika dolabının oradaki masanın çekmecesinde önemli evrakların arasında kilitli şekilde bulduk. İnanılmaz bir şekilde whisky Kraliçe Victoria'nın hediyesi gibi duruyor. Uyanız. Aa, doktorla ilgili dosyalan Doktor Otto Richter. Otto Richter. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Doktor Otto Richter 45 yaşında. İsviçre Bern'de saygıdeğer bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Bekar, varisi yok. Doktor, İsviçre'de Cenevre Üniversitesi'nden mezun olmuş. Yerleşim yerlerinden birinde küçük bir skandaldan ötürü mezuniyeti bir yıl uzamış. Anne babası 1860'da koleradan ölmüş. Ailesinden tek kalan kişi 35 yaşındaki üvey kardeşi Klaus. Klaus Richard'ın şu anda nerede olduğu bilinmiyor. En son Cordona'da görülmüş. Ha, zaten kardeşinden mektup almıştı. Doğru. Antika dolabını inceledikten sonra çocukluğuma dair bir şey hatırlamaya başladım. Eski merdiven, son raf. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Büyük eser, kötü bir manzara. A noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Aha. Şimdi bir sıralama yapalım. You're not even trying. Bunu bir değiştir. Doktorla Mycroft kavga ediyordu. Bu olabilir mi? You're not even trying. Şurası bir Sherry. farklı olabilir. Bir saniye. Concentrate. Şurayı bir değiştirelim. Bu daha mantıklı gibi. Aynen. Come on, Sherry.
Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come Bir here. şeyler araştırıyormuşuz gene. You call this progress? Charlatan. Aa bak, I'm not Mycroft letting you doktorla anywhere kavga near my ediyormuş. mother again. Diplomasını da Mycroft yırtmış adamın. Her şey 9 Nisan'da Violet'in odasındaki olaydan kısa süre sonra oldu. Sherry, merak uyandıran eşyalar dolabındaki tarihi eserlerle oynamaya karar verdi. Sherry dedi Sherlock Holmes. Ve elbette ben de onunla gittim. Sonuç olarak Mycroft ile Otto Richard arasındaki bir tartışmanın istemeden tanığı olduk. Sherlock'un abisi kızgındı. Dr. Richard'ın annelerine şüpheli bir şey yaptığından ve bunun geri teptiğinden emindi. Otto'ya şarlatan dedi. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's... Vogel'dan davet. Sevgili Bay Holmes, Büyük Saray'ın kuzeyindeki Cordona Manastırı'nın karşısındaki Turkuaz yolunda Kurt Mencios malikanesi sizi bekliyorum. Hemen gelin. Müsait olmasanız bile gelin. Daimi dostunuz Vogel. Gereksiz sorunlarla uğraşmayın diye bu yere uygun kıyafetler gönderdim. Umarım üstünüze uyar. An invitation that comes with a mask. Şimdi garip bir davetiye aldık. Bir davetiyeye gideceğiz. Ve onun içinde bize bir kıyafet gönderilmiş. Çok iyi lan. Tipe bak. Sol taraf bence. Merhabalar, kolay gelsin. Aa bak aynen. Herkes maskeli pelerini, Mencios Köşkü. Haydi girelim. Welcome, sir. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Vay 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 vay. Hayırdır lan? Lan hayırdır oğlum? O ne? Vay 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 vay. Günah köşkü. Binlerce What if I write an köşkler article var. about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Şimdi John işaretli bir köşe yazmak için bilgi bulmamı istedi. Dur be oğlum. Dur be John, durmuyorsun. Ne Sherlock. yapıyorsun I made oğlum? a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahor, is it a guess? Excuse me, just one question. No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Au! Ne diyorsun lan? Bizim üst kata çıkmamız lazım. Do you know what was here before Manchios's family bought it? Do you know what was here before Manchios's family bought it? Malike'nin gizemli hikayesini çöz. Oculus mimar, büyü çemberi gizemli kaybolmuş. Mencios ailesinden önce malikane sahibi Oculus bir mimarmış. Okültist. Hayatını eski bir ciltteki güçlü bir ritüeli gerçekleştirmeye adamış ama sıradan büyü halkaları zayıf kalıyormuş. Bu yüzden bu malikaneyi inşa etmiş. Keskin bir göz, mimari şekillerin belirli büyüleri, sembollere benzediğini, bazı duvarların boşluklu olduğunu fark edilebilir. Bir gün mimar bir anda kaybolmuş. Geriye zemindeki kül lekeleri kalmış. Belki çabalarında That's what I başarılı like olmuştur. about this party. Allah Allah. Bring me more dirt, Sherry. One more piece. Curtains do not guarantee Ne yapıyorsun privacy. oğlum? You still Coming, need a Sherry. crack, despite being Just ethereal. give me another second. Perdenin arkasına bakmaya çalışıyor. Bura ne? Aa, burası kilitli. Bizim bir şekilde üst kata mı çıkmamız lazım? Aa, bura ne? Anam, buralar özel localar galiba. Vay 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 vay. Honey, you feeling lonely?
I'll be your friend. Aman abla sen bir günde kaç kişinin arkadaşı oluyorsun? Manchio's had to enforce the masks after the scandal. Kimlik açıklama skandalını çöz. Olaydan sonra ateşlenmiş. Buradan olaydan sonra ateşlenmesi normal. Davetsiz aldatan damat, siyasi kriz. Masa içi fazla çekilmiş, kaybedilmiş bahis, düşesi kızdırmış. Heh. İnsanlar önceki partide bir skandaldan bahsetti. Vali yardımcısı Covden, müstakbel eşi Prusya düşesi tarafından genç adamların arasında basılmış. Evlilikleri politik amaçla yapılacak olsa da düşesin hisleri gerçekmiş. Bu olay Cordone ve Prusya arasındaki politik bir krize neden olmuş. Gerçi çok az protesto olsa da vali yardımcısını I'll kovmuş. pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Evet, senin görevi halletmiş olduk aslan. Kordon elitleriyle çamurda yuvarlanmak diye bir yazı yazdı John. Dur bakayım. Belgeler. Kordona elitleriyle çamurda yuvarlanmak. Yazan John. Domuzların her zaman pislik içinde bulunduğunu fark ettiniz mi? Aynı şey Manchios malikanesindeki bazı kordona elitleri için de söylenebilir. Toplumun üst tabakasının şehvete, kirliliğe ve şeytan eylemlere karşı bir açlığı var. Sapkın, yozlaşmış devlet memurları politik sorunları kadife perdeler arkasında çözmeyi tercih ediyor. Mesela vali yardımcısı Covden, politik evliliği Prusya ile olan uluslararası ilişkileri bitirdi. Bunun nerede vuku bulduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki Bay Kurt Manchios'ın partisinde. Bu çamur göletinin bir zamanlar kafayı yemiş bir mimara ait olan malikane bile birikmesinden bahsetmiyorum bile. Her şeklin, her köşenin okült bir anlama geldiği bir yer. Cordona'nın elitleri orada kendilerini güvende hissediyor, orası kesin. Bu sadece tek bir akşamın özetiydi ama eminim ortaya çıkacak daha çok skandal şey vardır. Ancak yoğun çalışmalarım gazetimin çıkmasını etkilemeyecek. Gazeteci John. Helal lan John. Şimdi şöyle yapalım. Vaka defteri. Pek de özel olmayan konuşma. Pıt pıt malikanedeki anılar. Bay Vogel'dan gelen davet var ya. Nerede o? Hah şu. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Aa şu gözlüklü herif Vogel. Annemizi tanıdığını söyleyen vardı ya. Berna, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Tipler çok komik Free ya. yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims,
ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to Harbi which bir your şeylerin brilliance could sonucunu be applied but oluşturduktan isn't? sonra onun You takibini ascribe yaptı mı me acaba more power than I Sherlock? possess. Yapıyor I mu ya have da? a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action Nasıl or önemi yok inaction lan? you place a Sen finger on birisine the scales suçlu of dedin ama morality. mahkeme onu suçlu Many diye in the tutuklamazsa city ne would see anlamı you var? as abdicating your Yani responsibility. suçlu olduğunu kanıtladın daha I doğrusu. haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Ne hocam, limonata nar portakal mı? I am perfectly capable of coping with myself without medical assistance. Then I shall press you on it no further. But please do not refuse my gift. Take it with you as a souvenir of this special night. Souvenir of what, exactly? But, all right, if only to put the matter to bed. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Kız ne yapıyorsun üşüteceksin? Orada bak ne haldesin ya. Şimdi sunak odasının anahtarı. Aa, bu az önce gittiğimiz odanın anahtarı galiba. Sunak odasının anahtarı. Biz buradan partiye giriş yaptık. Sunak odası şurasıydı. Ne garip adam bu Werner ya. Oo. Hadi buyurun. Aha. Oy 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 oy. My God. Oy 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 Was oy. he here this whole time? Oy, ortama bak. Dövme izi kapatıyor. This crude tattoo partially Köle covers a damgası. slave branding. This golden handle has a blood stain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Direkt kalbe saplamış. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Allah Allah. Lan? Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. Oğlum adam ölmüş It's adam. part of Sen the ne appeal. muhabbet ediyorsun? Değişik. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. Harbi burada ceset olduğunu biliyorsan neyin boş muhabbetini yaptın I've arkada ya? consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a bir tarikat disguise. cinayeti var. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body?
in between guzzles of alcohol. I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. Lan bereketsiz ortamda neyin bereket ritüeli? Arkası bereketsizlik kaynıyor. Ev günah bu ev. Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood Şeytan sunağı gibi burası. And then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were filling time. Waiting for you was stressful. We indulged in some simple Tabii ya. comforts. Tabii ya. Overindulged, perhaps. Tabii oğlum, tabii. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing suits you more than a good mystery. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. Bu herifi sevmiyorum ya. Sinir oluyorum bu herifin konuşmasına. Fat wallets fought for the privilege Gözüne of de having vuracağım him. bir tane şimdi ha. He offered the pleasures of performance and more. Ya kaybol hadi. Sarı kaybol. Dur bir dakika lan gitme dur. Ritüel nasıl bir ritüel? Anlat bakayım. Şu bereket ritüeli nasıl yapıyorsunuz? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents böyle Gaia, başlar the zaten. earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Biz de bunu bulacağız. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. An open wound spoiled the carpet. Bu şey değil mi ya? Hadi! Devam et, daha sert. Aleti değil mi? Enough cigars to burn down the entire mansion. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Bazı şeyler demek ki ağzı kapalı olduğu için kırılmıyor yere düştüğünde gerçekte de. İyiymiş lan. Bak ben bunu şimdi öğrendim. Beyler ne yapıyorsunuz? Yani zamanın yağlı güreşi. İşte
İşte eskilerden 1800'ler mi diyelim, 1700'ler mi diyelim, 1600'ler mi diyelim. Yağlı güreş öyleymiş. İşte. Emcüklemeli. Kazanan kaybeden emcükler. The pitcher is empty, but with puddles around it. Aa. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Burada bir kıyafet varmış. Islak el izi. Identical to the robes the guests are wearing. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Burada ne var? Aha, küpe mi o? Handcrafted and luxurious Ha, cufflinks. kol düğmesi. There's also a note. For my Fabio. Manchios'tan Fabio'ya. İki küçük kol düğmesi. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Barış Manço'dan kol düğmelerini dinlemediyseniz muhakkak dinleyin. Aha. Üzerinde F yazan bir anahtar var burada. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Burayı açan Fabio'nun anahtarı olması lazım bu da. Pekala. Tüm ipuçlarını toplayalım, birleştireceğiz. O ne? This is a different ritual. Bir tören senaryosu buldum. Başında şöyle yazıyor. Bu ritüeli oku ve tekrar et. Manchios. Bir sunağın üstünde çiçeklerden oluşan bir yatak var. Bunun üstünde de çıplak bir kadın yatıyor. Gaia anayı sembolize ediyor bu kadın. Törene liderlik yapan kişi kadının iç doğurganlığını uyandırmak için bedenine yağ sürüyor. Tören katılımcıları tam bu anda ilahi söyleyip Gaia anayı tatmin edecek adamı çağırıyor. Sonra hayat ilkesini temsil eden adam kadına cinsel münasebete girmek üzere gelebilir. Gelebilir mi? Ya istese gelmez yani. Ama gelir. Kurt'un notu. Misafirlerle ilgilenen Matista ve onları misafirlerle ilgilen Matista ve onları sıkmayı bırak. Aptallıklarını duymak istemiyorlar. Ne kadar güzel olduğunu ve onlara ne kadar özelli davranabileceğini hissetmek istiyorlar. Hayatını neşelendirmek ve kutlamak için buradasın. Unutma, her misafir seninle birlikte olabilmek için büyük ödemeler yaptı. Manchus. How can anyone accept such behavior? Oha. Burası bildiğin A genel useful ev. tool for a disguise arsenal. Similar to the guests' robes. Kanlı. Apart from the bloodstains. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Şimdi şunlara bakalım. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This elaborate box must be for the ritual dagger. Bakmadığım bir şey kalmadı herhalde. Şimdi şurada zihin sarayına bir gideyim. Fabio ritüelde öldürülmüş. Fabio bir okült ritüeline kurban edilmiş. Buraya baktık. Bunlara baktık. Burada bakmadığım bir şey kaldı mı? You've got a lot to do, Sherlock.
This oil has a slight aroma of flowers and olive. Bakmadığım hiçbir şey kalmadı gibi. Şimdi vaka defterini bir aç. Sunak odasının anahtarı, sigara içme odası. Bu oda misafirlerin rahatlıkla mahrem olarak sigara içebilecekleri yer. Halıda kan damlaları vardı. Kan lekeleri bir şarap şişesiyle yerdeydi. Aha, kanlı el izi. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Sürülmüş A bloody handprint on an armchair. Buraya da kan The wounded damlamış. person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Olanı biteni bir sıralamamız lazım. I think I can deduce what happened here. Şimdi olanı biteni bir sıralayalım bakalım. Şimdi öncelikle bu değil. Bu değil. Bu. Burada sürülmüş. Baba burada vurmuş, bayıltmış. Şişeyle vurmuş burada. Tamam mı? Şişenin üzerindeki kan izi ondan. Kafaya vurmuş, kanlanmış. Kan oraya dökülmüş. Adamı bayıltıp sonra sürmeye başlamış. Sürüp oraya getirip yatırmış, bıçaklamış. Sonra gelmiş burada yıkanmış. Kıyafetleri de buraya atmış. En sonunda almış parsayı, yapıştırmış, çıkmış hocam. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. Ben çıkmış gitmiş zaten. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Pekala, şimdi Fabio yakında bir odada saldırmış. Fabio bir ritüel dönmüş, ritüel bir kılıfmış. Ritüel gerçek cinayet sebebini saklamak için bir kılıf. Bence de öyle. Katil sunak odasının anahtarı vardı. Katil sunak odasını açan bir anahtara sahipti. Çünkü Fabio'nun anahtarı içerideyse katil kendisine ait bir anahtarı olan kişi olabilir. Bununla ilgili soru soracağız. I'm starting to... Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. Bu ne gözdür be Werner. Helal olsun oğlum. So, who's responsible? Sen? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Şimdi sana bir koyayım hocam ben. Gel sana bir kanıt koyayım. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Diğer özel davetliler kim acaba? Most likely in the main hall, entertaining his guests. Altın He has a yıldız olan bir mask maske. with golden stars. Buranın You can't sahibinin, miss him. partinin sahibi. But please be discreet. We don't want to risk Başlatma lan eğlencenden. I know you can untangle this mess. Kurt Manchios'un görüşü. Kurt Manchios sunak odasının anahtarının kimde olduğunu biliyordu. Vogel'ı onu salonda gördüğünü söylemiş. Adam altın yıldızlı bir maske takıyor ve muhtemelen cesedin bulunması yüzünden hala gergin. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must Yavaş lan belong yavaş, to a hayırdır? handsome Hızın young 120 man. köpek. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help. Karıcığım deme The de. body in the altar room requires answers, and İlerleyen quickly. dakikalarda I suspect ne the dersen murderer to peşinde. still be here.
What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Matista ve Matista Santos. and Aha. Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. Ya. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. En azından o öyle Do düşünüyor you demek. have İt, somewhere I adamın might have duygusal ele a oynuyorsun. private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Hocam ilgileniyor derken hani... What's that noise? Ne oluyor? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Aa ne oluyor la? Aa baskın var. Baskın var. Efendim burası bölüm sonu. Bir sonraki bölümle birlikte hikaye final bölümüyle bitiyor, tamamlanıyor olacak.